Hepinize merhabalar, Merdiye Yeker ben. Bu videoda pek çok alanda ihtiyacımız olan ikna yöntemi ile ilgili konuşacağım. Peki iknanın aşamaları nasıl gelişir? Reddedilmekten korkmayın. Bir iş arkadaşına bir öneri getirmekten olabilecek en kötü şey teklifi reddetmeleridir. O kadar da kötü değil. Bu durumda bir sonraki fikre geçersiniz. Reddedilmekten korkmak tartışmanın sonucu olma olasılığını artırır. Çünkü size kendinizden şüphe uyandırır. Kendinden emin bir tavır sürdürmeye çalışın. Varsayımda bulunmaktan kaçının. Hepimiz bir şeyleri varsaymakla ilgili asırlık sözlerin farkındayız. Fikir önerdiğiniz kişiyi oldukça iyi tanıyor olsanız bile onlarla ilgili herhangi bir ön yargılı fikri olmadan etkileşime girmek en iyisidir. Her profesyonel tartışma yeni boş bir sayfa açılımıdır. Bu şekilde davranın. Umutsuz görünme. Bir satış sahasındaki çaresizliğin tonu veya etki amacıyla etkileşim müşteriyi diğer yöne doğru koşturacaktır. İkna noktasındaki entrikalar neredeyse her zaman olumsuz bir etkiye sahip olur. Aşırı istekli olmakla mücadele etmek için sonuç ne olursa olsun her şeyin yolunda gideceğini unutmayın. Hiç kimseye o kadar kötü bir şeye ikna etmeye gerek yok ki. Kendinizi diğer kişinin yerine koyun. Birini kendi tarafınıza çekmenin en iyi yollarından biri değerleriyle, inançlarıyla empati kurmaktır. Kendinizi onların yerine koyun ve teklifinizin onlara nasıl geleceğini düşünün. Bu onların kararlarını etkilemenin güvenilir bir yoludur. Konuyu soğukkanlı tutun ve planınızın, teklifinizin ve önerinizin diğer tarafa fayda sağlayacağı bir üslupta kalın. Ortak bir zemin oluşturun. Belki de ikna etmeyi umduğunuz birisiyle yapabileceğiniz en önemli şey onlarla ortak bir zeminde buluşmaktır. Bu sizinle ilişki kurabilecekleri, nihayetinde nereden geldiğinizi anlayabilecekleri anlamına gelir. Bunu sağlam bir uyum oluşturmaya yardımcı olur ve söyleyeceklerinize güvenme olasılıklarını artırır. Gerçeklere geri dönün. Belirli bir yönde hareket etmeye ikna edeceğinizi umduğunuz bir iddia ortaya koyduğunuzda iddialarınızı destekleyecek gerçeklere sahip olmanız gerekir. İkna becerilerinizi kullanmanız gereken senaryoyu düşünün ve önceden hangi gerçeklerin yardımcı olabileceğini belirleyin. İnsanlara siz dinlemeleri için bir sebep verin. Sizi dinlemeyen insanları ikna edemezsiniz. İlk başta sizi dinlemeleri gerekip gerekmediğini kesinlikle sorgulayacaklar. Bu aşamadan geçmeniz gerekecektir. İnsanlar düşünmedikleri veya ihtiyaç hissetmedikleri fikirlerle vakit kaybetmek istemezler. Neden önemli olduğunu anlamalarına yardımcı olmalısınız. Mesajınızın dinleyicilerin hayatları, işleri veya organizasyonlarıyla nasıl bağlantılı olduğunu netleştirmelisiniz. İnsanlara onları ve ihtiyaçlarını gerçekten önemsediğinizi gösterin. İkinci aşamaya geçseniz bile konuyu neden bu kadar gerçekten önemsemeleri gerektiğini hala sorguluyor olacaklar. Önem verdiğinizi göstermenin en iyi yolu ikna etmek istediğiniz kişileri dinlemeye başlamaktır. İnsanları ikna etmek için onların zorluklarını, mücadelelerini, acı noktalarını anlamalısınız. Ve sonra sohbeti gitmek istediğiniz yere yakın bir alana doğru genişletmek için düşünceli, açık uçlu sorular sormanız gerekmektedir. Önemsediklerini göreceksiniz, daha çok şey paylaşmaya başlayacaklar. Eğer istekle dinlerseniz dinleyicileriniz kesinlikle size nereye gitmek istediklerini söyleyecekler. Ve gerçekten iyi, etkin dinlediğinizde aslında onları gitmek istediğiniz yere götürmenize izin verecekler. Buradaki büyük çıkarım onlardan sizinkini umursamalarını beklemeden önce hitap edeceğiniz kitlenin ihtiyaçlarını benimsemeniz gerektiğidir. İnsanlara size güvenmeleri için bir sebep verin. İnsanların sizinle çalışırken kendinizi onlara nasıl sunduğunuzla alakalı kendilerini rahat hissetmeleri gerekir. Kimsin? İtibarın ne durumda? Konuyla ilgili kanıtın veya güvenirliğin var mı? Seni uzman yapan yetkinliğin nedir? Hedef kitlenizin kafalarında sizinle ilgili her türlü soru olacaktır. Ve bunu bilerek girmek sizin sorumluluğunuzdadır. Çünkü onlar asla net olarak bunlardan herhangi birini sormazlar. Güven ile etki arasında pozitif bir ilişki olduğunu farkında olmalısınız. Güvenilirlik seviyesi ne kadar yüksekse ve hedef kitleniz sizin öz niteliklerinize ne kadar güvenirse onların fikirlerini açma ve gerçekten fikirlerinizi işleme koyma olasılıkları o kadar yüksek olur. Yeni veya farklı bir fikre karşı direnci, güven inşa etmek kadar hiçbir şey yıkamaz. Fikirlerinizi hedef kitlerinizle bağlantı kuracak artılar ve eksiler açısından sunun. Hala yapmanız gereken ciddi işler var.
İlerlemek için bağlam ve zamanın doğru olduğundan emin olmalısınız. İhtiyaçları veya zorlukları, hedefleri ne geliştirecek veya soruları çözecek çözümlerle eşleştireceğiniz yer burasıdır. Bu son itirazları gidermek için önerilerinizin özellikle bireye, ekibe veya kuruma nasıl fayda sağlayacağını açıklamalısınız. Fikirleriniz için neden harekete geçmeleri gerektiğini açıklamalı ve hepsinin artılarını, eksilerini özetlemelisiniz. Fikirleriniz için bir gerekçe sağlamak, önerilerinizi doğrulamak ve önerilerinizi tam olarak gerekçelendirmek için bu zamanınızı doğru kullanın. Eylem adımlarını tamamlayın ve süreci açıklığa kavuşturun. Artık hedef kitleniz harekete geçmeye motive olduğuna göre taahhüt edecekleri eylem adımlarını ve süreci anlamalarına yardımcı olmalısınız.